Evet arkadaşlar, aracımızla offroad yaparken gördüğünüz gibi bir yerde kaldık ve burada bugün ne göstereceğiz? Vinçleme tekniklerini göstereceğiz. Vinçleme teknikleri derken vinçlemelerin tekniklerinin en güvenli nasıl olması gerektiğini, aceleye gelmemesi gerektiğini bunları tartışacağız. Bunları tartışacağız derken gösterip siz de yorumlayacaksınız muhakkak. Hadi şimdi bakalım aracımız ne durumda kalmış gördünüz. Tekerimiz gömüldü. Yukarıya çıkıp nereye bağlayabiliriz, ne şartlarda nasıl çekebiliriz ona bakacağız. Arkadaşlar niçin direkt halatımızı bağlamıyoruz biliyor musunuz? Halatımız çünkü ince olduğu için yapısı birazdan göreceksiniz. Ağacımızın şu gövdesine zarar verecek. Yani halatın kalınlığı kadar yaklaşık 3-5 santim ağacın bütün kabuğunu alacak, yaralayacak. Ağaç da yaralanmayacak, halatımız da yaralanacak. Bu da halatta ileriki zamanlarda kopmaya sebep olacak. O yüzden bunu ilk önce onu da gösterelim. Aşağıdan bağlamamız gerekiyor. Aracın ağırlığına ve tonajına bağlı. Çünkü eğer aracımız çok ağır ve çok dik bir yerde olsa yukarıdan bağlarsak ağacı yatırabiliriz. O yüzden olabildiğince ağacın en alt zemininden, zemine sıfır yakın noktasından bağlamamız gerekiyor. Ağacın en az zarar göreceği şekil budur. Şimdi vincimizi, halatını buna bağlayacağız, uzatacağız. Şimdi ona bakalım. Evet, şimdi halatımızı vincimizin üzerindeki manuel kumandadan serbest bıraktım ve halatımızı aldık gidiyoruz. Yaklaşık halatımızın boyu 26 metre, 28 metre. Kopma olabilir vincin bağlantı yerinde. Çünkü ufak bir cıvata tutuyor. Çok sağlam bir cıvata değil. Evet, şimdi vincimizi yeterince çektiğimize inanıyorum. Halatımız, ağaca bağladığımız halatımızı şu anda bu şekilde bağladık, yere koydum. Evet, şimdi ilk önce standart, yani ilk deneyeceğimiz şekil. Vincimizi açtık, bağladık. Üzerine güvenlik battaniyemizi de koyacağız. Çünkü güvenlik battaniyemiz bu halat herhangi bir yerinden koparsa gerilip de şu malzeme kurşun gibi arabanın %90 da ön camına değmek şartıyla bir okun yaydan fırladığı gibi camı kırarak bize zarar verebilir. Aracımız önemli değil ama bize zarar verebilir. O yüzden bunun üzerine bir ağırlıklı battaniye koyacağım. O battaniye kopmada bunu direkt yere düşürüyor. Çok ufak detay ama önemli bir ayrıntı. Evet. Şimdi bu halatın en uygun yeri bu battaniyemiz. Belli bir ağırlığı var. Evet. Şimdi aracımızda da vitese alalım. Çünkü biraz da yardım etmemiz gerekiyor. Hoş, biraz deneyelim bakın. Kesinlikle araçla vincin halatın arasında durmayın. Bakın şu anda hiç araç yardım etmiyor. Tamamen vincin kumandasıyla çıkıyoruz. Ve aracımız geliyor. Evet. Farkındaysanız aracımız kalmıştı. Artık hareket ediyor. Ve araçta hiç müdahale etmeden, yani sadece vincin gücüyle. Ama farkındaysanız yavaş bir hareket var. Şuradaki gördüğünüz 2 adet. Bunları 3 adede de çıkarabiliyorsunuz ama genellikle bir tanesi yeter. Yani 2-3 çok zorlu şartlarda. Herkesin yanında da olmayacağı bir şey ama bir tane muhakkak olsun. Artık bildiğim kadarıyla yeni vinçlerde bu makaralar üzerinde sabit olarak gelecek. Çünkü bugün konuştuğum bir arkadaşım vinç ithal eden. Artık bunların vinçlerin üzerinde sabit olarak geleceği benim için çok sevindirici bir haber. Kimse buna para verip almıyordu. Bu sayede bu makaralar herkeste olacak. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi aracımız normalde çıktı. Ben size makara tekniğini göstereceğim. Aracımızı, halatını biraz boş bırakalım. El freni tam çekemedik. Evet. Evet kardeşim. Gel şimdi bakalım. Şimdi nasıl bağlanıyormuş makara. Bunu da görelim. Bu arada vinci tekrar boşa alacağım. Evet. Makara nasıl bağlanır? Bu çok önemli. Elimizde makaramız var. İlk önce halatımızı biraz daha çekiyoruz. Şu anda birinci makara bağlayışımız
Tabii daha yavaş çeker böyle ama sonuçta aracımız daha kuvvetli oldu. Yani vincimiz daha az yoruluyor. Düzlüğe çıktı. Niye makara kullanıyoruz? Makara gördüğünüz gibi yavaşlattı da aracı. Yani çünkü bu şeyi düşünün. Bir araba özellikle ağır devir kullanan araçlar bilir. Yani 4x4 kullananlar bilir. Ağır devir aldığımızda hız sınırlıdır. Makarayı kullandığımız müddetçe de şanzımanın hızı yavaşlayacaktır, bunu bilin. Çünkü hızı yavaşladıkça torka binecek, gücü artacak. Yani bizim vincimiz çok daha az yorulup daha fazla çekebilecek. Aslında makara bu işe yarıyor. Yani bir fizik dersi vermek gibi olmasın ama fizikçi değiliz. Biz offroadçuyuz. Offroadçuların bildiği terimlerden anlatıyorum. O yüzden fizikçiler bizi affetsin. Dediğim gibi makaranın tek önemi torku artırmak. Yavaşlatır ama gücü ikiye katlar. Her makarada gücü ikiye katlarsınız. Yani bu iki makarada 6 tonluk vinç olur 18 ton yaklaşık yani. Bu tabii akünün gücüyle de çok alakalı. Vinçlerimiz, herkes der ki benim vincim işte tam verim alamıyorum. Vinçlerin kullanma kılavuzunda yaklaşık 200 amper kullanılması gerekiyor 3 aşağı 5 yukarı. Yani şu anda benim arabada herhalde 70, 80, 85 amper akü var. 200 amper aküyle yani en az 2 tane akü koymam lazım. Bu 2 aküyü de vince bağlamam lazım çok saatli çalışması için. Tam enerji, tam kapasite çalışması için. Ama şu anda Türkiye'de hiçbir kimse 200 amper akü taşıyıp da offroad yapmıyor. Tabii bu vincin kalitesiyle de alakalı. Çünkü daha az amper çeken vinçler de var ama fiyatlar çok yükseliyor. Kimsenin bütçesi buna yetmez. Yani offroad zaten pahalı bir spor. Olabildiğince pahalandırmadan uygun aletlerle yapmaya çalışıyoruz. Şu anda piyasada kullandığımız en iyi vinçlerden biri kullandığımız. Ama tabii sonuçta Çin malı. Ama dediğim gibi uzun ömürlü. Ben yaklaşık 2013'ten beri aynı markayla haşir neşirim. Bütün kulüp arkadaşlarımız, offroad camiasında, çevremde de aynı markayı kullanıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadık. Yaşadığımız sorunları da zaten direktmen gönderip yaptırıyoruz veya değiştiriyorlar. Vinç gerçekten önemli. Offroad'un olmazsa olmaz. Hadi şimdi bir teknik daha deneyelim. Diyelim geldik, ormandayız veya kumdayız veya topraktayız. Öyle bir yerdeyiz ki kaldık. Etrafımızda hiçbir şey yok. Ne var? Arabamızın stepnesi var. Stepne yerinden söküyoruz. Ama ben sökmeyeceğim. Şimdi yedek bir tane stepne getirdim. Stepneyi söküyoruz. Çamurdur, topraktır, ne bulduysanız illaki offroadçunun olmazsa olmazı küreği olmak zorunda. Lastiğin gömülebileceği kadar bir çukur açacaksınız. Ve şimdi onu da göstereceğim uygulamalı olarak. Ama oluyor mu? Bakalım görelim. Hadi. Aracımızda muhakkak ufak da olsa bir tane kürek olsun. Şimdi stepneyi de getireceğim de ilk önce biraz kazalım. Çünkü 1 metre falan bir çukur kazacağız. Bu iş zor. Öyle gözüktüğü gibi kolay değil. Ki bir de toprakta ve sert zeminde olduğunuzu düşünürseniz kazmanız da olsun yanınıza. Ama pes etmeyeceksiniz. Düşünsenize böyle bir yerde. Yani bu çok icra 3000 metre rakımda bir dağ olabilir. Ve keşfe çıktınız, geziyorsunuz tek başınıza. Ve hiç olmadık bir yerde kaldınız. Emin olun bunlar hayat kurtarır. Yani 10 saat çekici beklemektense veya bir yerlere 10 kilometre yürümektense bunu 1-2 saat uğraşıp aracınızı kurtarıp devam edebilirsiniz. Evet, stepnemiz bu. Ya bu araç kurtarır mı diyeceksin. Emin olun kurtarır. Tabii çukurumuz daha çok ufak. Çünkü bu çukura en az yarım metre daha büyüteceğiz. Hadi. Arkadaşlar hiç kolay değil. Ama başka çare yok. Etrafta kimse yok. Yardım edecek ağaç da yok. Öyle görünüyor.
Evet, deneyelim mi? Bence deneyelim. Arkadaşlar, lastiğimiz buradaydı. Bakın, bence en iyi çözüm biraz daha ağırlık koymak. Ben kendim 100 kilo olarak üzerine ağırlığı koydum. Bakın, veya artık ağırlığa da gerek yok bence. Bakın, hayat kurtarır. Gerçekten. Belki kamera arkası falan 15 dakika veya yarım saat uğraştık. Ama sizin bir yere 2 saat yürümekten, 5 saat çekici beklemenizden çok çok daha hızlıdır. Aracı çekeceğim. Özellikle istop ediyorum. Araç şu an boşta. Kendi 4x4 ile de çıkamaz çünkü yer kum. Bakın, aracı gayet başarılı bir şekilde alıyor. Evet, halatımız bitti. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi tabii o lastiği oradan geri çıkaracağız. Yani bu hiç de kolay olmayacak ama aracımız kurtuldu. Artık offroad'umuza devam edebiliriz. Burada neler öğrendik? Olmazsa olmaz vincimiz, güvenlik için battaniyemiz. Makara size kalmış. İstetme zaten aracınızda olacak. Ama bir tane de strap şart. Yani bu her zaman için yardımcı madde. Yardımcı bir alet. Her zaman işinizi görecek. Ben 3 tonluk bir tane taşıyorum, 5 metre. Ve artı esnek halatım var arabamda. Ama esnek halatlar burada kullanılmaz. Gördüğünüz gibi vinçleme çeşitleri bu kadar. Daha da çeşitlenebilir. Yani bu ama 2-3 araç bir araya gelip uçurumdan araç kurtarma, bunun gibi detaylar. Daha ilerleyen bölümlerde onları da gösteririz. Veya başımıza geldikçe, çünkü biz devamlı offroad da yapıyoruz. Onların çekimini de ekleyip bir başka bölümde de onları gösteririz. Sağlıcakla kalın, mutlu olun. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Takipte kalın. Başka çare yok.